Böreğin hamuru için 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra biraz karıştıralım. Unu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Siz unu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Bardak ölçüm 200 ml'dir. Şimdi böreği açmaya geçelim. Hamuru tezgaha aldım. Tekrar toparlayıp iyice bir yoğuracağım. Hamuru toparladıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Hamurları beze yapalım. Hamurları beze yaptıktan sonra bir tanesini kenara alıyorum ve diğerini açmaya başlıyorum. Birazcık un serpiyorum. Hani ben de buldu. Ben de büyük yapıyorum. İlk öncelikle merdaneğini açmaya geçiyorum. Ben de böyle geçiyorum. Hamuru iyice büyütelim. Evet, büyüyecek. Merdaneğini büyüttükten sonra oklavayı açmaya geçiyorum. Hamuru iyice açtıktan sonra eritilmiş olan 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve açmış olduğum hamurun üzerine bol bir şekilde tereyağını sürüyorum. Yağı açmış olduğum hamurun her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra karşı tarafa ilk öncelikle orta kısma kadar getiriyorum. Biraz tekrar yağlıyorum. Hani bu bebekliği için. Bu sefer karşı tarafı tamamen kapatıyorum üzerine. Tekrar yağlıyorum. Bu parçayı ortaya kadar, diğer parçayı da ortaya kadar getiriyorum. Ve tekrar yağlıyorum. Üzerine son olarak parçayı kapatıp kenara alıyorum. Diğer bezemi de aynı şekilde açıyorum. Daha önce hazırlamış olduğum hamurun yanına diğer parçayı da koyuyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık olarak 1 saat bu şekilde dinlenmesini sağlayalım. Böreğin iç malzemesi için yarım demet maydanozu ince ince kıydım. 1 tatlı kaşığı pul biber içerisine ilave edelim. Malzemeyi iyice karıştıralım. Toplamda içerisine 200 gram çökelek kullandım. Siz isterseniz peynir de kullanabilirsiniz. Malzemeyi karıştırdıktan sonra böreği yapmaya geçelim. Hamurlar dinlendikten sonra şimdi tek bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Açmış olduğum hamuru ilk öncelikle elimle yavaş yavaş açıyorum. İnanılmaz lezzetli bir börek arkadaşlar. Hem de kat kat. Yaptığınızda sevdikleriniz çok beğenecek. Hafif hafif merdaneğine bastırarak tekrar açıyorum. Pişireceğimiz tepsinin büyüklüğü kadar açarsak yeterli olacak. Ben dikdörtgen bir tepsi kullanacağım için köşelerini yukarı doğru elimle çekiyorum. Kendim açarken şeklini vermiş oluyorum bu şekilde. Siz de kullanacağınız tepsiye göre şeklini verebilirsiniz açarken. Hamuru açarken tabii ki yırtılmalar olacak. Onlara çok bakmayın arkadaşlar. Piştiği zaman zaten onlar kaybolacak. Çok önemli değil. Tepsiye göre böreği açtım. Yağlı kağıt koydum tepsinin içerisine. Yavaş bir şekilde hamuru yerleştiriyorum. Güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Tekrar elimle etrafını açıyorum. Tadına doyamayacağınız nefis bir börek arkadaşlar. Hazırlamış olduğum iç malzemeden içerisine koyuyorum. Böreği kenara alıyorum ve diğer katını da açacağım şimdi. Evet. Şimdi aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Kapatıyoruz. Parmak uçlarıyla etrafını bastırdıktan sonra tekrar elimle birazcık genişletip şeklini veriyorum. Üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Evet. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra böreği dilimler halinde kesmiş gibi hafiften bastıralım. Evet. Tam kesmiyorum, aşağı kadar indirmiyorum. Bu şekilde de şeritleri keselim. Böreği kestikten sonra çatalla da üzerine şeklini veriyorum.
Böreğimiz hazır. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Evet. Lezzetli böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel pişmiş. Şimdi kesik attığım yerlerde tamamen böreğimi kesiyorum. Daha önce bu yöntemle börek yapmadıysanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Böreği kestik. Şimdi size kat kat nefis böreği yakında da göstermek istiyorum. Şöyle elimle katlarını size göstermek istiyorum. İçerisindeki katlara bakın arkadaşlar. Bütün katları sayılıyor ve inanın ki çok lezzetli, inanılmaz lezzetli bir börek tarifi. Bu şekilde denemediyseniz arkadaşlar kesinlikle bu böreği yapıp denemelisiniz. Bu kat kat böreği nasıl açtığınızı misafirleriniz de çok merak edecek. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.